Merhaba herkese, hoş geldiniz. Bugün size Photoshop Beta 2023 yeni sürümünün özellikleriyle ilgili heyecan verici bir YouTube videosu çekeceğim. Bu sürümde birçok yapay zeka özelliği var. Ancak benim sizler için dikkatini çekmek istediğim bir nokta var. Son zamanlarda bütün videolar üretken dolgu üzerine yapılıyor. Ama bunun yanında başka birçok yapay zeka özelliği de eklendi. Mesela nesne ekleme, arka plan kaldırma, arka plan ekleme, degrade işlemi. Bunların hepsini bir fotoğrafta göstermeye çalışacağım. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi gelip bu resmimizi editlemeye başlayalım. Bu resim Ürdün Petra'da çekildi. Petra'nın yeryüzü şekli de en çok Mars'a benzeyen yer olduğu söylenir. Dolayısıyla bunu birazcık fütüristik bir yaklaşımla işte uzay gemileri ekleyelim, mesela astronotlar ekleyelim. Belki biraz geçmişe de gideriz, bir tane dinozor da ekleyebiliriz. Hadi gelin bunları yapalım. Şimdi ben önce bu arka plandaki insanları kaldırmak istiyorum. Çünkü bunlar şu anda benim yapacağım şeyleri bozacaklar. Dolayısıyla bunun için yeni bir özellik olan noktalama aracından kaldırma aracını kullanacağım bunu yapabilmek için. Bana bu böyle bir işaretleme çıkarıyor silmek istediğim yerler için. Bunun boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Aynı zamanda her kontürden sonra kaldır işaretli. Yani ben burada her işlem yaptığım zaman kaldırma işlemi gerçekleşecek. Ama mesela ben bunu tiki kaldırırsam, bunu seçtim burada diyelim. Daha sonra gittim buradaki yine bunu kaldırmak istediğimiz nesneleri seçtim ve tik işaretine basarsam bunlar ben buraya bastıktan sonra kaldırılacak. Ama benim için her kontürden sonra kaldır özelliği okey. Onun için bunu kullanmaya devam edeceğim. Şimdi burada bir gölgeleme görüyoruz. Bunu silmek istiyorum. Geri kalan insanların hepsini silmek istiyorum. Evet, bence nihai şekline ulaştırdık fotoğrafımızı. Şimdi gelin üretken dolguyla yeni nesneler eklemeye başlayalım. Mesela gidelim gökyüzüne bir tane spaceship yani uzay aracı ekleyelim. Evet, resmimizi zoom out yaptık. Şimdi buradan eklemek istediğim yeri seçiyorum. Mesela uzay aracımızı gidelim buralarda ya da şurada bir yere koyalım. Ve buna add spaceship diyelim. Bakalım ne ekleyecek. Evet, şimdi opsiyonları aldık. Bunu çok sevmedim. Bu da bu çok güzel olmuş mesela. Evet, bu burada kalabilir. Bunu sevdim. Bu gayet güzel olmuş. Şimdi mesela geçmişten gidelim bir tane dinozor ekleyelim. Birazcık yakınlaştırıyorum fotoğrafımı ve şuraya bir yere bana bir tane gelsin dinozor eklesin mesela. Evet ve oluştur dedim. Burada yazarken proplarımızı İngilizce yazmak zorundayız. Çünkü Photoshop üretken dolgu için şu anda Türkçeyi desteklemiyor. Çok güzel. Diğer seçeneklere de bir bakalım. Diğeri böyle. Sonraki de böyle. Bu daha çok böyle bir canavara benzemiş. Onun için bunu seçmek istemedim açıkçası. Bu çok şeker duruyor ama. Bence bu dinozor kalabilir burada. Ben önce kıyafetimi değiştirmek istiyorum. Dolayısıyla şimdi buradan ben kendimi seçeceğim. Evet, kendimi seçtim. Wear space clothes diyorum. Bana uzay kıyafetleri giydirsin. Bakalım nasıl olacak. Biraz değişik oldu. Diğer seçeneklere bakın. Bak bu güzel oldu. Bu da hoş olmuş aslında. Ben biraz değişik olsun istiyorum. Hep böyle uzaya gidenler hep beyaz kıyafetler, beyaz astronot kıyafetleri giyiyor ya. Bu öyle olmasın. Biz Mars'ta biraz renklenelim. Onun için bu yeşil mavi arası kıyafeti ben sevdim. Bu kalsın.
Ben yanıma bir arkadaş da istiyorum. Şimdi böyle çok yalnız kaldım Mars'ta. Onun için gelelim bana şuraya bir tane astronot ekleyelim mesela. Evet, astronot diyelim. Böyle bir seçenek verdi. Böyle bir seçenek verdi. Bunlar biraz atlamayı seviyorlar herhalde. Ya da Mars'ta belki de uçulabiliyor. Tamam. Bu arkadaş kalsın bizimle. Diğerlerine bir daha bakalım. Ya da ben bu arkadaşı seçmek istedim. Kıyafeti değişik olduğu için bu arkadaş kalsın. Evet. Şimdi buradan bir tane fütüristik bir tane uçak geçsin mesela. Bakalım nasıl yapacak. Futuristic plane diyoruz. Evet. Futuristic plane diyoruz. Değişik oldu. Bakalım başka neler yapabilir. Bunu sevdim mesela. Bu olabilir. Bu böyle geleceğe yönelik bir uçak gibi duruyor. Bunu da sevdim. Şimdi sırada nesne seçme var. Nesnemizi seçelim mesela. Kapıdan alalım. Ve şu anda özneyi seçiyoruz. Evet, öznemiz bunu seçti. Bunun üzerinde oynamalar yapabiliriz. Mesela renklerini değiştirebiliriz. Renk doldurabiliriz, desen doldurabiliriz. Veya gördüğünüz gibi buradaki ayarlardan bunun canlılığını ayarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi renkleri değişiyor. Veya başka bir özellik yine degrade eşleme yapabiliriz. Renk arama yapabiliriz gibi çeşitli özellikler ekleyebilirsiniz. Ama ben şu anda bir şey yapmak istemiyorum. Evet, gördüğünüz gibi resmimizi bir noktaya ulaştırdık. Bunları yapabilmeniz için Photoshop bilmenize gerek yok. Siz de Photoshop Beta'yı indirerek istediğiniz fotoğraf üzerinde istediğiniz şekilde oynamalar yapabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Daha çok bu tarzda içerik isterseniz beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.